Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Bu hafta gerçekleşen Avrupa Ulaştırma Bakanlar Konseyi toplantısında tüm Avrupa'daki sürücüleri etkileyecek bir dizi yeni karar alındı. İşte o kararlar. Alınan önemli kararlar arasında 17 yaşından itibaren direksiyon başına geçme imkanı ve sürücü eğitimlerinin gözden geçirilmesi bulunuyor. Konsey özellikle otomobil ve sürücüler söz konusu olduğunda Avrupa genelinde daha uyumlu bir ulaşım politikası benimseme hedefinde. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu 2050 yılına kadar trafik kazalarında ölüm sayısını sıfıra indirme amacını taşıyan bir yaklaşım sergiliyor. Karar verilen yeni yönetmelik sürücü eğitimi, ehliyet yaş sınırları, yaşlı sürücülere yönelik kontroller ve ülkeler arası ceza bilgi alışverişi gibi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Şimdi o kurallardan bahsediyoruz. Avrupa'da 17 yaşından itibaren ehliyet almak mümkün olacak. Avrupa genelinde ehliyet alma yaşının düşürülmesiyle ilgili yeni bir karar alındı. Bundan böyle Avrupa'daki gençler 17 yaşından itibaren teori sınavına girebilecek, ancak pratik sınav için 18 yaşına kadar beklemeleri gerekecek. Bu yeni düzenleme genç sürücülerin daha fazla deneyim kazanmalarına olanak tanımak amacıyla getirildi. Alınan karara göre gençler teori sınavı geçildikten sonra bir yetişkin eşliğinde sürüş pratiği yapabilecekler. Eşlik eden sürücülerin en az 24 yaşında olmaları, ehliyetlerine en az 5 yıldır sahip olmaları ve son 2 yıl içinde ehliyetlerine el konulmamış olmaları gerekiyor. Bu önemli adımda genç sürücülerin yurt dışında da araç kullanabilmeleri mevcut sistemde mümkün olmayan bir yenilik olarak öne çıkıyor. Yeni yönetmelikte C sınıfı teori ehliyetleri için yaş sınırı düşürülmedi. Avrupa Ulaştırma Bakanları ağır taşıtları kullanmanın daha fazla olgunluk gerektirdiğini vurguluyor. Bu yeni uygulama Avrupa genelinde genç sürücülerin yola çıkma süreçlerinde önemli bir değişiklik amaçlamayı hedefliyor. Avrupa'da sürüş eğitimine yeni düzenleme, Avrupa genelinde sürücü eğitimleri, bisikletçiler ve yaya trafiğiyle daha fazla uyum sağlamak amacıyla yeniden gözden geçiriliyor. Yeni düzenlemeler sürücülerin bu daha zayıf yol kullanıcılarını korumak için tasarlanmış, güvenlik kurallarını daha iyi anlamalarını hedefliyor. Avrupalı yetkililer giderek daha fazla sürüş sınavı adayının otomatik vites kutusuyla sınava girdiğini fark etti. Manuel vites kutuları özellikle hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla son yıllarda gerilemeye başladı. Bu durumda sürüş eğitimlerinde ve sınavlarda önemli değişiklikleri de beraberinde getirmiş oluyor. Otomatik vitesten manuele geçiş artık kolaylaşıyor. Yeni kurallara göre otomatik vites için ehliyeti olanlar artık ek bir test ve 7 saatlik bir eğitimle manuel vites için ehliyet alabilecekler. Bu değişiklik sürücülerin bu teknolojiden bir diğerine geçmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor aslında. Önemli bir ayrıntı olarak da bu ek eğitim ve testin öğrenme dönemi boyunca pratik sürüş sınavından hemen önce yapılabilmesi artık mümkün olacak. Bu yeni sistem ek maliyetleri de beraberinde getiriyor. Şu an için bu ek eğitimin maliyetinin yaklaşık 500 euro civarında olması bekleniyor. Bu maliyette sürüş okullarının saat başına ücretlerinin 65 euro ile 75 euro arasında değişmesinden kaynaklanıyor. Tüm bu yenilikler sürücü eğitimi ve sınav süreçlerinde tabii ki önemli bir dönüşümü işaret ediyor aslında. Avrupa genelindeki sürücüler bisikletli ve yaya trafiğiyle daha uyumlu bir sürüş deneyimi için hazırlanıyor ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla vites kutusu eğitimlerinde de esneklik sağlanıyor. Avrupa'da yaşlı sürücüler için de artık ek kontroller yapılmayacak. Avrupa Ulaştırma Bakanları Konseyi'nde oy birliğiyle bu kural reddedildi. 70 yaş ve üzeri sürücülerin her 5 yılda bir sürüş yeteneklerinin test edilmesi önerisi kişisel özgürlük ve refah gerekçeleriyle karşı çıkan Belçika Federal Ulaştırma Bakanı tarafından onay almadı. Bu kararın sonucunda da her ülkenin kendi kararını vermesi gerekecek ve Belçika bu uygulamayı kabul etmeyi düşünmüyor. Yine Avrupa Bakanları akıllı telefonda kullanılabilecek bir dijital ehliyet uygulaması üzerinde de anlaştı. Bu yeni uygulama mevcut fiziksel ehliyeti tamamen ortadan kaldırmayacak, ancak 2030'a kadar tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor bu sistemin. Yeni sistemle kullanım kolaylığı sağlayacak ve sahte ehliyetlerin tespit edilmesi de kolaylaşacak. Ayrıca ehliyetlerin geçerlilik süresi 10 yıldan
15 yıla çıkarılacak. Bu da idari işlemleri azaltacak. Trafik ihlalleri ve çevre suçları ayrı bir çerçeveye alındı. Avrupa ülkeleri trafik suçlarını takip etmek için daha sıkı bir işbirliği yapmaya karar verdi. Şu anda yabancı sürücüler 8 yaygın ihlal için takip edilebiliyor. Ancak bu liste güvenli bir mesafe korumama, tehlikeli park ve sollama, demiryolu geçidini ihlal etmek gibi ek suçlarla genişleyecek. Çevre suçları özellikle düşük emisyon bölgelerine uyulmaması gibi durumlarda da dahil edilecek. Motosiklet kullanımı ile ilgili de gelişmeler var. Motosiklet kullanımı ve B sınıf ehliyet Avrupa Ulaştırma Bakanları hükümetler arası uyum kapsamında motosiklet kullanımını da göz önünde bulundurdu. Artık B sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'lik motosikletleri Avrupa genelinde kullanabilecekler. Bu da şu anda her yerde geçerli olmayan bir durum. Geçerli olması için de görüşmeler devam edecek. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.